Nedenleri farklı tabii. Nedeni bilmiyoruz. Çünkü eskiden burun derdik. Burun tıkanıklığı horlama sebep. Sebep midir? Sebeptir. Çok kötü burnu tıkalı olan hastalarım var benim. Soruyorum, hiç horlamıyorum diyor. Ama burnunda çok az tıkanıklığı olan kişi var, horluyor. Şimdi biz hep farkındaysanız erişkin, sokak röportajları da öyle hep erişkinlerle yapılmış. Bizim asıl korkumuz çocuklar. Evet. Çünkü biz apne hastalarını çocuk yaşta tespit etmek zorundayız. Ne kadar küçük tespit edilirse erişkin yaşa bu kadar az rastlatıyoruz. Peki nedir çocukta horlatan şey? Basit şeyler. Nedir? Geniz etidir. İri bademciktir. Şimdi siz çocuk... Bir şey sorabilir miyim? Çünkü o videoda bir aile vardı. Çocuğunu dedi ki, gösterdi. hani, evet, eşim de horluyor dedi, çocuk da horluyor dedi. Mesela çocuğun sadece horlaması endişe verici bir durum mudur? Yoksa beraberinde apne, yani nefessiz kalma varsa mı korkulması gerekir? Şimdi çocukta, şimdi bir defa şunu belirlememiz gerekiyor. Bu progresiftir. Yani ilerleyen bir tablodur. İlerleyen bir hastalıktır. Çok masum horlamayla başlıyor. Sonra yine röportajlarda güzel bir şey vardı. Uykum horlayarak, horlamamla uyanıyorum diyor. Kendi horlaması. Şimdi horluyor, masum, gülüyoruz, geçiyoruz. Eşi ise sırt dön, yan dön diyor ya da bazı tedbirler. Nedir? Alkol almadan uyu diyoruz. Tok karnına uyumamasını istiyoruz. Çok yorgun uyumamasını istiyoruz. Sonra bir sonraki safhayı çok güzel söyledi. Ne yapıyor? Horlamamla uyanıyorum diyor. Bu aslında üst solunum yolu direnç sendromu gelişiyor. Yani dili uykuya izin vermiyor. Ne yapıyor? Bunu hepimiz yaşıyoruz aslında. Böyle yorgun gelirsiniz, sonra bir uyanırsınız. Hafif bir boğulma hissi vardır. Bu direnç sendromudur. Yani bu aslında hala iyi bir haber bu. Ama ne zaman kişi horluyor, horlama sırasında nefesi kesiliyor, sabah yorgun kalkıyor, gün içinde ihtiyaç oluşuyor, uyku ihtiyacı oluşuyor. Bu apnedir. O zaman mutlaka hekime başvurmalı. Şimdi ben yıllardır çalışıyorum. Bana daha horluyorum ya da işitme kaybım var diye gelen hasta olmadı. Hep birileri getiriyor. Evet. Horlamayı da öyle, birileri getiriyor. İşitme kaybında siz duyduğunuz kadar işitiyorsunuz. Yani herkes öyle duyuyor zaten. Horlama da öyle. Niye erkekler daha çok horluyor? Hormonal. İkincisi, geyik avına çıkan erkek, suyu kaynatan kadın. Dolayısıyla erkekler daha yorgun geliyor. Geyik avına çıkan erkek, suyu kaynatan kadın. Ne kadar kadın güzel. Evde ne yapıyor? Yoruluyor mu? Yoruluyor ama sonuçta dar alan. Oturması için, dinlenmesi için daha uygun vakit var. Günümüze niye geldi peki bu? Artık biraz önce beslenmeyi anlatırken çok güzel şeylerdi. O geleneksel beslenmeyi de bozduk. Ne yapıyoruz? Artık akşam yemekleri uzun oluyor. Halbuki genel beslenme... dışarıda yersek. Nedir beslenme? Köylü kalkar, hazırlar, gider. Önce arıkları, yani su yollarını açar. Sonra saat 10 gibi hafif bir kahvaltı yapar. Çalışır. Saat 4-5 gibi evine gelir. Tencere yemeğini yer. 8-9-10'da uyur. Ne diyoruz? Aç uyuyun diyoruz. Şimdi tok karnına uyursanız bu uykuya uygun değil. Yani beyniniz uyuyor, bağırsaklarınız uyumuyor. Zaten deriz ya, bazen horluyorum, bazen horlamıyorum. Tabii. Yorgunluk, Yani yemek. günün o tempo